Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü konumuz Kur'an açısından Tevrat nedir, ne değildir? Takip edenler bilirler. Birinci videomuzda Yahudiler, İsrailoğulları açısından Tevrat'ı değerlendirmiştik. Yani İsrailoğulları nasıl bakıyor? Şimdiki konumuz ise Müslümanlar açısından veya Kur'an açısından Tevrat nedir, ne değildir? Bu konuyu konuşmaya gayret edeceğim. Sözün sonunda söyleyeceğim bir söz var ki en baştan söyleyeyim. Bari konuşmayı sonuna kadar takip etsinler diye. Nedir o? Bazıları diyor ki neden Tevrat'a bu kadar taktın? Tevrat'ı niye bu kadar gündem konusu yapıyorsun? Söyleyeyim. Çünkü Kur'an'ın ve İncil'in ana kaynaklarından biridir. Hele İncil'in tamamıdır neredeyse. Tevrat'ın, İncil. Kur'an'daki neredeyse 3 peygamber hariç bütün peygamberler Tevrat'ta adı geçen peygamberlerdir. İsrailoğullarının peygamberidir. Ve biz Tevrat'ın İslam dünyasını ne kadar etkilediğinin farkında değiliz. Bugün benim kanaatim odur. En azından Kur'an tefsir yoluyla tahrif edilmiştir. Ortada gerçek bir Kur'an söylemi söz konusu değildir. Bunun böyle olmasının en büyük müsebbiplerinden birisi İsrailoğullarının Tevrat'ıdır. Onun için bunu iyi bilmek lazım. Allah rahmet etsin Yaşar Nuri Öztürk sık sık İsrailiyat diye bir tabir kullanırdı. Yani İslam dininin İsrailler Yahudilik eliyle nasıl deforme edildiğini ima eder fakat fazla detaya girmezdi. Onun için bugünkü İslam anlayışımızın ki ben problemli olduğunu düşünüyorum. Bu problemin kaynağı Yahudilerdir, Tevrat inancıdır. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Hala okullarımızda din bilgisi olarak öğretilen bir şey var. Bir iman duası. Nedir o? Kitaplara iman. Hangi kitaplar? 4 kitap diyorlar. Ne 4 kitabı? Kur'an'da 4 kitaba iman diye bir şey yoktur. Ama bize öyle öğretildi. Nedir o? Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Yok bu. Ben Tevrat'ın neyine iman edeyim veya İncil'in veya Zebur'un niye iman edeyim? Ortada böyle bir kitap yok. Birinci elden bir kısa hatırlatma yapayım da görün. Neydi? Tevrat insanlığın başlangıcında, insanlık yaratılmadan 900 küsur nesil önce yaratılmış olan 7 mucizevi değerden birisi Tevrat'mış. Ve bu Tevrat Midaş Yahudiliğine göre ve bu Tevrat insanlık yokken ortada Tanrı bunu alıp çalışıyor günün 1/3'ünü Tevrat okuyarak ve onun tefsiri olan nedir? Mişna'yı okuyarak alemi düzenlemeye çalışıyor. Böyle bir inanç. Nerede bu kitap? Tevrat diyorlar buna. Böyle bir kitap var mı? Buna mı inanacağım? Böyle bir kitaba mı iman edeceğim? İman edince mümin olacağım. Öyle mi? Veyahut da İncil'e. İncil'in nesine iman edeceğim? Bu kadar gaflet içindeyiz ki biz Müslümanlar. Şimdiki değil. Ta ashab döneminden başladı bu gaflet hali. Orayı örnekleriyle anlatacağım.
İncil. İncil bir defa Hristiyanlar açısından bile vahiy bir kitap değil. Onlar böyle kabul ediyorlar. Niye değil? Çünkü bu diyorlar Rab İsa'nın sözleridir. Vahiy ise Allah'tan gelir. Zaten Rab ortada, onun sözleri. Vahye ihtiyaç yok ki. Elçiye, şuna buna yok. Peki kim yazmış bunu? En önemlilerinden biri ve dinin kurucusu sayılan İsa'nın ölümünden 150 sene sonra ortalama Pavlos yazmış. O zaman dinin kurucusu Pavlos neyi yazmış? 150 sene içerisinde söylence olarak ortalıkta dolaşan İsa ile ilgili hikayeler, masallar, mitolojiler onun takipçileri tarafından İncil adı altında kitaplaştırılmıştır. Kaç tane? Bir tane mi? Hayır. 300 tane. Buna mı inanacağım? Okullarımızda İncil'e iman, Tevrat'a iman diye öğretilen bu safsataya mı inanacaksınız? Her gün bu bozuk dinle haşır neşir oluyoruz. Nihayet İznik'te toplandılar da kilise babaları ya olmaz dediler, bu 300 tane İncil olmaz da indire indire 4'e indirdiler. Ne 4 tanesi? O zaman vahiymiş, Allah varmış, oradan gelmiş. Bunlar boş laflar, İncil içinde, Tevrat içinde geçerli değil. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Sen Müslüman olarak sana ne? Bununla niye ilgileniyorsun? Evet, bana ne ama benim dinimi de bunlar bozdular. Hem de ashab zamanından beri. Yani yeni değil. Peygamber Efendimizin zamanından beri bu bozulma başlandı. Evet, ne demiştik? Tevrat işte 7 mucizeden biri. Tanrı'da Tevrat çalışarak bu alemi inşa ediyor. Veyahut da Tevrat diyor ki daha İsa'dan önce yaşamış olan Hz. İbrahim, Nuh, Lut, Yusuf, Yakup, bunlar İsa'dan önce yaşamışlar. Yani geleneksel olarak bilinen boyutuyla daha henüz Musa ile Tevrat oluşmamış. Ama hayır. Onlar da Tevrat'la eğitilmişler. Tevrat'la yaşam biçimlerini geliştirmişler. Bu da yetmezmiş gibi Musa geldi hayata. Hadi diyelim Tevrat indi ona. Ne oldu? O Tevrat kendisinden yüzlerce sene sonra hayata gelecek olan Süleyman'ı, Davud'u ve onların hayat hikayelerini anlatıyor. Olacak iş mi bu yani? Bu Tevrat'a mı inanacağız beyler? Ama Kur'an tefsirleri bu Tevrat'ı referans alıyorlar. Neden de onu söyleyeyim. Neden referans alıyorlar? Ne zamandan beri bu böyle? Peygamber Efendimiz şeye başlayınca, vahyi bildirmeye başladığı dönemde daha doğrusu o coğrafyada yani Mekke, Medine ve havalisinde inanç grupları vardı. Kimdi onlar o inanç grupları? Birinci sınıf Yahudiler, ikinci sınıf Hristiyanlar, sonra İbrahimiler Hanif dininde, o da neyse, o da bir inanç grubu neyse, bir de puta tapan Araplar vardı, müşrikler. Bunların içinde bu dört inanç grubunun içinde en entelektüel, en kültürlü, en bilen grup Yahudilerdi. Çünkü Yahudiler yüzyıllardan beri Tevrat okuyan, disipline olmuş bir topluluktu. Hem iş sahasında hem bilgi sahasında. Oradaki inanç gruplarının hepsinden ilerideydiler. O kadar ilerideydiler ki Peygamber Efendimiz tebliğata başladığı zaman Araplar
putperest Araplar cahildi. Yahudilere göre, İsrailoğullarına göre. Peygamberi sıkıştırmak istiyorlardı. Fakat nasıl sıkıştıracaklarını bilmiyorlardı. Ne yapıyorlardı? Gidiyorlardı. Yahudilerden soruyorlardı. Diyorlardı ki ne yapalım da onu sıkıştıralım. Mesela çok önemli bir şey var. Bir ayet var. Hani sana ruhtan sorarlardı ki Rabbin emrindendir. Size ondan çok az şey verildi. Bu ayetin geliş şeklini neden biliyor musunuz? Yahudi uleması, Yahudilerden daha doğrusu bir grup müşrik Arapları kışkırtıyorlar. Diyorlar gidin şöyle sorun. Ruhtan sorun. Aynen böyle diyorlar. Ruhtan sorun. Eğer size ondan az bir şey anlatırsa o peygamberdir. Yoksa yalancıdır. Gidip soruyorlar. Bu bahsettiğim ayet geliyor ve bu ayet üzerinden cevap veriyor. Yani sadece tefsir yolu, Kur'an'ın tefsiri anlamında müdahil olmamışlardır. Ayetlerin oluşmasında da müdahil olmuşlardır. Sorularıyla, sıkıştırmalarıyla cevaplar oluşmuştur. Onun için Tevrat çok önemlidir İslam dünyasının bilgi ve algı dünyasında. Hatta ilk dönemlerde Yahudiler, Müslümanlar demişler ki sizin dininiz nasıl bir dindir ki? Çünkü cahil Arapların diniydi açıkçası başlangıçta. Çünkü o cahil Araplar din, haberi yok, putperesttiler. Ama Yahudiler bilgiliydiler. Kendilerine dediler ki kelam ilmi diye bir şey var. Sizde kelam var mı? Yok diyorlar, biz bilmeyiz onu. Saf insanlar. Ondan sonra onların sayesinde kelam ilmini geliştirdiler. Onun için Tevrat'ın etkisi çok büyüktür. Pozitif etkileri olduğu gibi, yani hangi anlamda? Bir takım ayetlerin sorulan sorulara cevap verme açısından ayetlerin oluşumunda pozitif bir etki yapmıştır. Onu kabul ederim. Ama yaptığı kötülük o pozitif etkisinin yanında çok çok daha fazladır. Şimdi bir örnek olsun diye söyleyeyim. Tevrat'a Yahudiler, hatta burada not almıştım söyleyeyim. Kur'an'da Tevrat'ın Hz. Musa'nın adıyla birlikte zikredilmesinin sebebi ki Musa'nın adı, bu da bir başka yalan. Bizim Diyanet İşleri'nin kaynağından okuyorum size. Musa ve Tevrat ayette bir araya gelmemiştir. Musa'ya Tevrat'ı verdik diye bir ayet yoktur. Kitabı verdik diyor. Kitabı, Furkan'ı ve kitabı. Onu da açıklayacağım. Medine'deki Yahudilerin bu kelimeyi geniş anlamda kullanmaları olabilir. Yani Tevrat'ı. O kadar geniş ki Tevrat ne kadar geniş anlamda kullanılan, Zebur'dan da söz etmişlerdir. Kapsayıcı bir kitaptır. Hatta ve hatta ehli kitabın bütün kitapları Tevrat'tır. Nasıl? Onu da söyleyeyim. Nasıl böyle olmuştur? Müslüman olan Yahudi kökenli ashab var. Kimdir bunlar? Birkaç ismini söyleyeyim. Abdullah bin Abbas, Ebu Hüreyre, Abdullah bin Salem, Kâbul Ahbar, Vehb bin Münebbi. Bunlar Yahudi kökenli ashabtır. Bunlar başlangıçta Tevrat'a inanan insanlardı. Tevrat'a nasıl inanıyorlar? Ki Yahudiler öyle inanırlar. Tevrat'taki bütün anlatılanların gerçek, yaşanmış hikayeler olduğunu ve Tevrat'ta
mucizelerin bol miktarda bulunduğunu inanırlar. Bu inanış, bu ashaplar, sonradan ashab sıfatını almış olan bu insanlar, Yahudilik kültürünü daha önceden benimsedikleri, yaşadıkları Yahudilik anlayışını Kur'an üzerinden devam ettirdiler. Ne yaptılar? Kur'an'daki ayetlerin, hadiselerin, olan olayların, hikayelerin gerçek anlamda yaşadığını ve Kur'an'daki işte denizin yarılmasından tut da ayın ikiye bölünmesine kadar bütün bunları da gerçek birer mucize olarak kabul etmişler. Diğer Hazreti Ebubekir'i bunun dışında tutuyorum. Hazreti Ömer'i bunun dışında tutuyorum. Hazreti Ali'yi bunun dışında tutuyorum. Daha başka şeyler de var. Bunlar öyle inanmıyorlar. Bunlar anlıyorlar. O kadar ki Ebu Hüreyre yalan üzerine yalan üreten, hadis kaynaklı üreten bir insandır. Hazreti Ömer onu bir hayvan kemiğiyle dövmüş. Böyle bir adam. Ama bugün hala Ebu Hüreyre Hazretleri şöyle buyurdu diye hadis naklediyorlar onda. Bu dininiz bunun için bozulmuştur. Baştan aşağı bozulmuştur. Hem de kimler? Başlangıçta Yahudi ashab tarafından. Yahudi kökenli. Sonradan Müslüman olmuş. Bunlar bu kadar İslam'ı bilerek, bilmeyerek, iyi niyetle ve kötü niyetle en azından tefsiri yönünden deforme etmişler. Bugün şey yoktur dediğimiz zaman gerçek değil, nedir adı? Mucizeler yoktur. Anlatılan hikayeler Kur'an gerçek bir hikaye gibi anlatmıyor desek bile beni izleyenler kendilerini paralıyorlar. Mucize vardır da var. Niye? Çünkü kökü oraya dayanıdır. Çünkü İslam dünyasının aklını bozan en önemli birkaç neden var. Bir, Kur'an'daki hikayeleri gerçek olarak benimseyip yaşanmış hikayeler olduğunu kabulden hareketle inanıyorlar. İki, mucize vardır diyorlar. Üç, kader vardır diyorlar. Yazılı bir kader vardır diyorlar. Bunlar İslam zihnini allak bullak etmiş. Hala ben anlatıyorum. Biliyorum bu anlattığımdan sonra çıldıracaklar bazıları. Hakaret edecekler, küfür edecekler. Aşağılık heriflerdir bunlar. Zihnen deforme olmuş insanlardır. Bunlara söylenecek bir söz yoktur. Fena halde zehirlenmişlerdir bunlar. Peygamber zamanında başlamak üzere ta 1400'lere kadar kaynak da veriyorum. Kur'an'a Tevrat deniyordu beyler. Kur'an'ın ismi Tevrat'tı. Tuhaf değil mi? Kim söylüyor bunu? Suyuti. Hatta şöyle diyor. Hadislerde de var. Tevraten hadiseten diye ifadeler var. Suyuti Kur'an'a, Suyuti büyük alimdir, ismine bakın. 1400'lerde yaşamış. Suyuti Kur'an'a Tevrat ve İncil isimlerinin verildiğini, fakat artık bu ismi kullanmanın caiz kabul edilmediğini belirtmektedir. Yani Tevrat o kadar kapsamlı bir anlayışı temsil ediyor ki Kur'an'ın ismi de Tevrat. Halbuki Kur'an'da Er-Rahman allemel Kur'an diye ayet var. Yani Kur'an'ın ismi var. Kur'an'da ismi geçiyor. Neden Tevrat diyorsunuz acaba ona? Çünkü onların kafasında Tevrat, onu da kapsayan bir ehli kitabın bütünü Tevrat diyor hepsine. İncil'e de Tevrat diyorlar.
Başka bir örnek Ebu'l-Fida İbn Kesir. Selef ulemasının çoğu Tevrat'ı ehli kitap nezdinde okunan kitaplar için genel ad olarak kullanıyorlardı. Yani İncil'in de Tevrat'ın, İncil'in de Kur'an'ın da Zebur'un da ismi Tevrat'tır diyordu. Bu bakış açısıyla okunuyordu. Niye acaba böyle okunuyordu? Kimin etkisi olabilir acaba? Hatta bu bakış açısı o kadar yoğun bir etki yaratmış ki tefsir kitapları Tevrat'ı, Yahudilerin Tevrat'ını kaynak olarak kullanmıştır. Niye? Çünkü mesela İbrahim'den bahsediyor, İbrahim peygamberden veya Nuh'tan veya Lut'tan herhangi bir peygamberden Kur'an'da geçen. Bunun hikayesinin arka planı Yahudiler için geniş bir masal alanıdır. Onun için diyorlar ki biz Nuh'u bilmeyiz veya İsmail'i bilmeyiz veya İbrahim'i bilmeyiz. Kaynak da yok elimizde. Ne var kaynak? Tevrat. Tevrat'a başvuruyorlar ve bu Tevrat üzerinde Kur'an'ı tefsir ediyorlar beyler. Şaşıracağınız bir örnek vereyim. Kimdir o? Zamahşeri duymuşsunuz belki. Büyük müfessir. Çok meşhur. Tefsirinin ismi Keşşaf. Ne diyor biliyor musunuz? Tevrat 70 deve yükündedir. 70 deve yükünde bir kitapmış. Bu kitabın bir bölümünü okumak bir yılı alırmış. Bu büyük Kur'an müfessirinin halt etmesidir. Beyler bunu dinleyin. Keşşaf. Zamahşeri'nin neymiş? Bir bölümünü, bu Tevrat'ın bir bölümünü okumak bir yılı alırmış. Dünyada herkes bunu tamamını okuma şansına sahip değilmiş. Kim bunun okuma şansına sahipmiş? Musa, Yeşu, Üzeyir ve Hazreti İsa. Bunların tamamını bu 4 peygamber okumuş beyler. Koca koca müfessirinizin ortaya koyduğu bu. Böyle bir kitap var. Bu ne Tevrat güzellemesidir acaba? Acaba neden Hazreti Muhammed okuyamamış yahu bu kitabı? Nasıl oluyor da Hazreti İsa okuyor da? Diyeceksiniz ki Hazreti İsa'nın kökü de Yahudi ya, belki ondan dolayıdır. Peki bu 70 deve yükü gerçekten bir kitap mıdır? Ona sorarsan belki de dersin yaşamın hakikatinin sözel ifadesidir. Güzel de bir an için öyle alayım. Zaten o hayatın hakikatinin sözel ifadesi değil 70 deve yükü, 10.000 deve yükü, milyon deve yüküne sığmaz. Onu da bil. Peki bu hayatın hakikatinin sözel bilgisini Hz. Muhammed okuyamadı mı? Okuyanlar 4 tane isim veriyor. İsa da dahil. Hepsi Yahudi. Tevrat'ın önemini anladık mı? Neden Tevrat üzerinde bu kadar duruyorum? Çünkü Tevrat bütün tefsirleri alt üst etmiştir. Bir örnek size okuyayım. Bir tane Diyanet İşleri'nden alıntı yaptığım bir ayet. Nedir o? Günahı onun boynuna. Tevrat'ta vasıflarını buldukları peygambere iman etmeye çağırır
Araf 157. Tevrat'la amel etmeyenler kitap yüklü merkeplere benzetilir. O zaman bizler de onun kapsamı içine giriyoruz. Kur'an'ın ayetini nasıl çarpıtmış, karşı doğrusunu da burada okuyacağım. Onunla amel etmedikçe hiçbir değerlerinin olmayacağı bildirilir. Şimdi bunu ilk okuyan, böyle bakan, Allah Allah, Tevrat'la amel etmedikçe kitap yüklü eşekler gibi oluruz diyor. Oysa ki bir de Elmalı'dan okuyayım size bunu. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşıyamayanların durumu kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. Aynı ayeti bir Elmalı'dan okudum, bir de Diyanet'ten çıkardığım, yazarını göremedim bunu, çıkardığım bir belge. Bundan okudum. Kur'an bu kadar tefsiri, bu kadar çarpıtılır. Evet, oraya gelecektim de şeyi anlattım ya, Tevrat'ın boyutlarını, insanlık öncesinden falan. Burada sonuçta benim çıkardığım bir sonuç var burada. Tevrat'ı böyle anlatıyorlar ya. İbrahim de Tevrat okumuş, Davut da, Süleyman da, işte yaşamadıkları halde. Aslında İsrailoğulları açısından Tevrat onlara göre Adem'in başlangıcından, insanlığın başlangıcından beri bugünkü vaat edilmiş topraklar diye onların bahsettikleri Irak, Suriye, Mısır, Filistin, Güneydoğu Anadolu, Urfa, biraz da İran. Bu topraklarda yaşayan Yahudilerin, İsrailoğullarını sosyal, siyasal, ahlaki, mistik ve mitolojik inançlarının sözlü tarihidir. Onların Tevrat'tan kastettikleri, ortaya koydukları durum budur. Bu sözlü tarih vahiy bilgi de içeriyor, içinde vardır. Siyasi ihtiraslarında kol gezdiği, gayrimeşru ilişkilerinde yoğun bir şekilde yazıldığı, ahlaklı ve ahlaksız her şeyin, hatta bir toplumu yönetmenin kural ve kaidelerinin de yazıldığı Yahudi tarihi, sözlü Yahudi tarihinden ibarettir. Onlara göre Adem'le başladı bu. Çünkü kendileri insanlığın tek temsilcisidir bu anlayışa göre. Adem'le başladılar. Diğerleri köledir. Onlar bir şeye yaramaz. Adem'le başladı. Musa'ya gelindi. Aradaki bütün peygamberler İsrailoğullarıdır. Musa'ya gelindi. Musa'dan sonra devam ediyor bu süreç. Nereye kadar devam ediyor biliyor musunuz? Günümüze kadar devam ediyor. Nereye kadar, günümüzden nereye kadar devam edecek? Beklenen Mesih gelinceye kadar. Hani günümüzde şey yapıyorlar ya, Tanrı'yı kıyamete zorlama diye bir laf tutturmuşlar ya. Onlar için Mesih gelecek. Mesih gelecek diyorlar. Beklentileri bu. Ama bizim Müslümanlar da ahlaksız cahiller de gökten İsa'nın ineceğini, bak. Bu Hristiyan inancıdır. Müslüman inancı değil. Veya Mesih gelecek. Veya Mehdi gelecek. Bunların hiçbirisi Kur'an'da yok. Yok. Mesih beklentisi Yahudilerin ezeli beklentisidir zaten.
Bütün zamanlarda bir Mesih, bir kurtarıcı beklemişlerdir. Şimdi de bekliyorlar. Samimi mi, gayri samimi orasını tartışmıyorum bile. Evet. Ama kullanıyorlar bunu. Ve Müslümanları kafasını allak bullak ettiler. Ve ne dedik? Adem'den başlayan ve son Mesih'e kadar devam eden Tevrat da öyle devam ediyor. Edecek onlara göre. Eklemeler yapılarak. Eklemeler yapılarak. Peki bir de yazılı Tevrat var. Evet. Bu tarih Adem'le başlayan bu hikaye bazen sözlü olarak devam ediyor. Bazen Yahudi yazarlar bunu yazıya, kitap haline getirmişlerdir. Ama bir müddet sonra yine Yahudi krallar, Yahudi önderler tarafından bu kitaplar yakılmış, yıkılmış, ortadan kaldırılmış. Bir daha yazmışlar, bir daha yazmışlar. Nihayet en son, çünkü bir kitap haline niye getiriyorlar bunu? Onlar için yazılı olmayan Tevrat, yazılı Tevrat'tan çok daha büyük. Onları çoğunu biz bilmiyoruz bile. Onlar kendi dünyalarında biliyorlar. Ve bu şekilde hayatı, insanlığı manipüle ediyorlar. Ne dedim? Kur'an değil. Bu şekilde Tevrat'ın yazılı olmayan bölümü var. Bu yazılı bölümü 5 kitap dediğimiz niye yazıyorlar? Çünkü bir ulus meydana getirmek ve ulus etrafında hayatı yöneten ve yönlendiren kitlenin de kabul edebileceği somut bir belge olsun diye. Bunun hiçbir ilahiliği yoktur. Onların Tevrat'ını bir incelesek Davud'un neler yaptığını, Süleyman'ın ne haltlar yaptığını onlar açısından göreceksiniz. Bu benim söylediklerimi sevgili dostlar. Bizim hocalarımız biliyor. Yani böyle gizli bilgiler falan değil. Ama buraya dikkat çekmiyorlar. Burayı önemsemiyorlar. Çünkü onların iman diye bir dertleri yoktur. İnsanlar ne kadar aptal olarak bırakılırsa o kadar iyi onlar için. Bütün ilahiyat hocaları için söylüyorum. Bütün şeyhler için söylüyorum. Onun için onlar mucize var, haberin olsun. Kader de var. Bu iki kavram yeter de artar insanların aptallaştırmak için. İnsanları manipüle etmek için bu iki kavram yeter de artar. Ve bu iki kavramı kullanıyorlar. Ve bu iki kavram da İsrailiyattır. İsrailiyattan dinimize, İslam'ı alt üst eden başka neler vardır? Mesela hani dedik ya Tevrat insanlık yaratılmadan önce yaratılmıştır. Peki bunun bizdeki karşılığı nedir? Bizde bir karşılığı var mı Müslümanlar açısından? Evet var. Tevrat öyle yaratılmışsa peygamberden kaç yüz, 200 sene sonra, 300 sene sonra bir tartışma başlatılır. Nedir o? Kur'an mahluk mu değil mi? Senelerce bu tartışılmış. Bu tartışmaya niye giriyorsunuz? Kur'an mahluk mu değil mi? Faraza mahluk değil diyelim. O zaman halik olur be adam. O zaman Yahudinin Tevrat'ından daha yukarı bir yere bırakmış oluyorsun. Yahudinin Tevrat'ını Tanrı çalışıyordu. Buradaki yaratılmamış bir şeydir de. Yahudinin 7 mucizesinden biridir Tevrat, yaratılmıştır diyor. Sen
kitabını yaratılmamış diyorsun. Kim? Niye bunu söylüyorsun? Yarış içindesin. Dinler arası yarış içindesin çünkü. Müslümanlara diyorum. Kur'an, Ramazan geliyor önümüzde. Hatim indirmeler, bilmem neler, bunların tamamı Yahudi geleneğidir. Niye? Tuhaf geldi değil mi Kur'an hatim indirmek? Çünkü e, onlar da haftanın 3 günü Tevrat indirilir, okunur. Ve Tevrat yazıcıları yıkanmadan Tevrat yazamazlar. Bizdeki karşılığı nedir? Abdest almadan Kur'an'ı ele alamaz. Benziyor değil mi bunlar? Çünkü bizdeki adına alim denilen grupların idealize ettiği Yahudi kaynaktır. Çünkü bir şey bilmiyorlardı başlangıçta. Yahudi kaynakları örnek aldılar, onlara özendiler ve onlar gibi yaptılar. Nasıl mesela? Tevrat Allah indindedir, göklerdedir. Onların inancında. Kur'an ondan aşağı mı kalır? Yok. Kur'an'da göklerden indi. Bu yarış mantığı Kur'an'ın hakikatini yerle bir etmiştir. Gözlerden gizlemiştir. Bir yarışma içine sokmuştur. Levh-i Mahfuz var Kur'an'da. Yine aynen şeyler gibi, Yahudiler gibi. Veyahut da Hz. İsa göklere çıktı. İbn Peygamber ondan geri mi kalsın? Miraç'la göklere çıkardık. Hala bugün göklere gittiğini söylüyorlar. Bir tek şey söyleyeyim buna ve sözümü bitirmek istiyorum. Gök diye bir yer yok. Bir uzay boşluğu var. Bu uzay boşluğunda güneş burada, ay burada, dünya burada. Hepimiz bu bakımdan bizler gökteyiz zaten. Yer ve gök bir benzetmedir. Yer ve gök kavramı yanlış bir kavramdır. Göreceli bir kavram yani. Burası yerdir. Buraya göre bir gök var. Göğe göre de bir yer var. Göreceli bir kavramdır. Oysa ki yer ve gök yoktur. Biz her şey, hepimiz uzay boşluğundayız. Miraca çıkacak bir gök yoktur. Zaten gökte. Sen de göktesin, ben de gökteyim, hepimiz. Bu böyle anlatılmazsa, bu tevil edilmezse, Kur'an ayetleri böyle tevil edilmezse, Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey olarak varlığını devam ettiremez. Ve yaşamda o hikaye şeklinde anlatılan Kur'an yaşamda karşılığı da olmaz ve topluma hiçbir değer de katamaz. O kadar bu anlamda o kadar çok şey var ki sevgili dostlar. Yani bir laf var ya derler, deveye demişler ki boynun eğri, o da demiş ki nerem düzgün ki. Kur'an çok eskiden ashab zamanından itibaren başlamak üzere deforme edilmiştir. Onun vermek istediği mesaj ortada yok.
Nereden? Mesela bir gün zaten tahrifat nedir o konuyu işleyeceğim bir gün. Dinlerin tarifatı nedir? Onu şimdi vaktim çok az ona girişmeyeceğim. Ee, Bu Kur'an, mevcut Kur'an anlayışının vermiş olduğu mesaj yaşamda karşılığı olmayan, ne ilmi ne hikmet boyutuyla yaşamı yönetmeyen, yaşama değer katmayan bir kitaba dönüştürdünüz. Bu haliyle zihinlerimizi yidiş etti. Kullanamaz hale geldik zaten.